Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş örgüsünden 2 şiş kullanarak zikzak örgü modelin yapılışını anlatacağım. Modelimize geçmeden önce şöyle ipimi göstermek istiyorum. Nako'nun Elite Baby ipini kullanacağım. Bebe yünü arkadaşlar. Tek ip kullanacağım. Şöyle iplerimizin bilgilerini de buradan alabilirsiniz. Numarası bu şekilde. Burada da sanırım 100 gram olduğu ve 250 metre olduğu yazıyor. Bu şekilde şiş numaram da 3,5 olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Çok güzel bir örgü. Hemen başlamak istiyorum. 2 şiş ile ilmeklerimi çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle 2 şişimi yan yana getirdim. Şöyle parmağımla ipimin arasından geçerek başlıyorum. İstediğiniz gibi ilmek atabilirsiniz. Ben bu şekilde alışkın olduğum için bu şekilde ilmeklerimi atacağım. Birkaç ilmek atacağım arkadaşlar. Sadece modelin yapılışını, yapım aşamasını anlatacağım. O yüzden birkaç tane ilmek benim için yeterli olacak. Siz istediğiniz yerde bu örgüyü değerlendirebilirsiniz. O kısmı size kalmış. Dediğim gibi sadece yapılış aşamasını anlatmaya çalışacağım. Çok güzel, çok tercih edilen bir örgü arkadaşlar şiş örgüsünde. O yüzden bugün bu örgü modeline yer vermek istedim sizler için. Hemen birkaç tane daha atıyorum. Evet, yeterli olacaktır arkadaşlar. İlk sırayı daha kolay yapabilmek için 2 şiş üzerine başladım. Birini çıkardım hemen yanından. Şöyle parmağıma sarıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak ters bir şekilde örüyorum. Şimdi burada 2 tane ilmeğimi ters aldığım için öndeki ilmeğimi çıkarıyorum. Arkadaki ilmeğimi şişimin üzerinde bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar öreceğim. Tekrar 2 tane ilmek alıyorum. Ters bir şekilde örüyorum. Yine aynı şekilde öndeki ilmeği şişimden çıkarıyorum. Şöyle tekrar diğer şişe takmıyorum. Orası yanlış anlaşılmasın. Tekrar 2 tane ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum ve hemen önündeki ilmeği buradan şişimden çıkarıyorum. Modelin bütün kuralı bu arkadaşlar. 2 tane örüyoruz, 2 ilmeği. Önündeki ilmeği buradan çıkarıyoruz. Diğer ilmek şişimizin üzerinde kalıyor. Hemen şöyle devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önündeki ilmeği çıkarıyorum. Diğeri kalıyor. 2 tane örüyorum. Önündeki ilmeği çıkarıyorum. Diğeri şişimin üzerinde kalıyor. Çok kolay bir örgü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla bir işlemi yok. Şiş bilen arkadaşlar bu modeli kolaylıkla örebilirler. 2 tane ilmeği örüyoruz. Önündeki ilmeği çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi burada son 2 tane ilmeğim kaldı sonda. Yine son 2 ilmeğimi ikisini birlikte ördüm ve tek kalan ilmeğimi de tek olarak örüp bu şekilde bitiriyorum. Yine ikisini birden çıkarmıyorum yani. Şöyle ön yüzüne geçtik. Düzden öreceğiz arkadaşlar. Düz kısmına geçtik. Yine düzde de aynı işlemi yapacağız. İlk baştan boş ilmek almıyorum. 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ördüm. Şimdi önündeki ilmeği yine aynı şekilde çıkarıyorum. Diğeri arkada kalıyor arkadaşlar. Tekrar öreceğim onu. Yine 2 tane aldım. Önündeki ilmeği çıkardım. Arkadaki ilmek şişimin üzerinde kalıyor. İkisini birlikte ördüm. Önündekini çıkardım. Ve tekrar aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. Dediğim gibi hiçbir kuralı yok arkadaşlar. Sadece 2 tane örüp önündekini çıkarıyoruz. Diğeri şişimizin üzerinde kalıyor.
Şöyle burada şişin yardımıyla çıkarıyorum. Tekrar bu şişe geçirmiyorum arkadaşlar. Buradan çıkarıyorum. Sadece yardımcı oluyorum buradaki ilmeğin çıkarmak için. Şöyle tekrar çıkan ilmeği şişimin üzerine takıyorum. Hiçbir zaman kuralı bozmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane ilmek kaçıracak olursak orada kendini belli ediyor arkadaşlar. O yüzden her seferinde dikkatli bir şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle son ilmeğimi de tek olarak örüp ikinci sırayı da tamamlıyorum. Şöyle ilk sırada hafiften model kendini belli etmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tekrar bir sıra daha yapalım. Daha sonra sizler için büyük bir parça hazırladım. Büyük parçada da şöyle bakarak inceleriz videonun sonunda. Şimdi baştan 2 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Ters olarak ipim ön tarafta. Şöyle ters olarak örüyorum. Önündeki ilmeği çıkarıyorum hemen. Diğerini şişimin üzerinde bırakıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi her işlem aynı. Düzü düz kısımdan ikişerli olarak örüyoruz. Tersi de ters olarak ikişerli olarak örüyoruz. Şöyle tekrar takalım. Olmadı bu kısım. Ve son ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Burası modelimizin arka kısmı arkadaşlar. Arka ile ön farklı oluyor. Şöyle ön kısmını da göstereyim. Bakın zikzakların ilk sırası kendini belli etti. Şimdi şöyle daha farklı bir işlem olmadığı için büyük parçamı göstererek videomu sonlandırmak istiyorum. Yine bunu da 3,5'la ördüm arkadaşlar. Daha sonra ince şişe geçirdim. Şöyle çok güzel bir örgü arkadaşlar. Dediğim gibi zikzak örgü diye geçiyormuş. Modelin ismi. Şöyle dokusu çok yumuşak, çok güzel. Çok fazla esneyen bir model değil arkadaşlar. Böyle kalıp gibi oldu. Arka kısmı bu şekilde, dediğim gibi arkası ve önü farklı bir model. Tabii ki ön yüzü çok daha güzel. Evet, bugünkü modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Örgü modelim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ben çok farklı buldum. Çok da kolay olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Modeli benimle birlikte yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımızda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.